Tamam Vishnupadaya Krishna Kristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamini Namaste Saraswati Devi Gaurudana Pichadini Nirvishesha Srimati Prasarchadi SİTELERİMİZ Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vedik Radha Shiva Shri Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Okay. Someone move this table a little forward and pour some water in the glass. Bir kişi biraz masayı öne çekebilir mi ve bardağa da su koyabilir mi? Okay, let's just review from yesterday. Dünün bir özetini yapalım. Who am I? Ben kimim? Knower. Who am I? Ben kimim? Knower. Knower. What is the glass of water? Peki bu bir bardak cam ne? What is to be known? Okay, and when I know that it's a glass of water, that's called? Peki ben bunun bir bardak su olduğunu bildiğimde buna ne deniyor? Process of knowledge. You have to do it loud, Biraz so everyone yüksek sesle hears. söyleyebilir misin? When you say something, say it loud. Biraz bir şey söylemek istediğinizde yüksek sesle söylemeniz gerekiyor. What is it? Nedir? Knowledge. Knowledge. Okay. Bilgi. So, knower, known, and knowledge. Bilen kişi, bilinen şey ve bilgi. And what connects all three? Ve bu üç şeyi birleştiren şey ne dedik? So there's a stratum or connection. Arada bir bağlantı kuran bir bağ var. So it's Krishna, but now we're just using the basic principles. Evet, bu Krishna ama biz şu anda temel ilkeleri kullanıyoruz. All right, so knower, known, knowledge, and we have connection, and those are the important things in terms of, because what are we studying in this course? Bilen, bilinen ve bilgi ve Krishna ve bunlar buradaki önemli olan şey ne? Biz bu yani derste ne çalışıyoruz, neyi öğreniyoruz? That's just what are we studying in this course? No, there was a small part also before. Huh? Knower, known, knowledge, Krishna. So what are we studying in this course? Bu derste ne öğreniyoruz? Real knowledge. Real knowledge. No, just knowledge. Sadece bilgi. We're studying knowledge, and then yes, obviously we're going to come to what real knowledge is also. But Evet, we're studying the spectrum of knowledge. Evet, biz bilgi üzerine konuşuyoruz ve gerçek bilginin ne olduğuna da geleceğiz ama bu bilgi üzerine duruyoruz. Okay, now I could, my focus actually here is to see what are the, what actually constitutes knowledge. Benim buradaki odağım bilgiyi oluşturan bileşenler. What are the 19 things that Krishna emphasizes? Krishna'nın vurgulamış olduğu 19 tane şey nedir? And tomorrow we don't have a course, right? Ve yarın dersimiz yok değil mi? Huh? No, just Class. initiation. Then Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay, then we got enough time. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe derslerimiz olacak. Yani inisiyasyon var. But I'm only going to be presenting a part of the whole picture. Ben bütün resmi sadece bir kısmını sunuyor olacağım. Because like with everything in the world, there is a knock-on effect. Yani her şeyde olduğu gibi bu dünyada da gerçeğe bir vuruş vardır. That means one thing connects to another, connects to another, connects to another. Bu bir şeyin diğer şeyle bağlantılı olması ve o şeyin de diğer başka bir şeyle bağlantılı olması anlamına gelir. And ultimately everything is... Krishna. Nihayetinde her şey, No, everything is her şey, connected. her şey bağlantılı.
And everything. Why is everything connected? Peki neden her şey bağlantılı? Because everything's part of Krishna. Çünkü her şey Krishna'nın bir parçası. So, therefore, everything is connected to every other thing. O yüzden de her şey diğer şeylerle bağlantı halinde. It's a very, and it's not a linear connection like we think. Ve bu düz bir bağlantı değil bizim düşündüğümüz gibi. It has unlimited dimensions. Bunun sayısız boyutu var. And I will just give one example. Sadece bunun için bir örnek vereceğim. So, Brahma Samhita says, Andantarasta paramanu cheyantarastam Govinda adi purusham tamaham bhajami. Brahma Samhita'da böyle deniyor. So, Andantarasta paramanu. So it says that Krishna, and Krishna is not only connecting everything, but where is everything? Krishna'nın sadece her şeyi bağlamadığını, aynı zamanda her şeyin nerede bulunduğundan da Hey, bahsediyor. get rid of that dog. Hey, Köpekten kurtulun. pooch, away. Where is everything? Her şey nerede bulunuyor? Where is everything? Her şey nerede? Everything. Where is everything? Her şey nerede? In Krishna. In Krishna. Krishna'da. Okay, so everything is in Krishna. Her şey Krishna'da. So Andantarasta paramanu. Paramanu means the atom. Paramanu atom demek. So it says Krishna, along with all of his potencies and his creations, is inside Paramanu, inside every atom. Krishna bütün potansiyelleriyle ve bütün yaratılışla birlikte her atomun içinde bulunuyor. Okay, we got 1 minute to meditate on that. Bunun üzerine meditasyon yapmak için bir dakikamız var. Think what that means. That is called manana, contemplating something. Buna manana, yani bir şeyin üzerine derin bir şekilde düşünmek deniyor. Okay, that's 45 seconds. 45 saniye geçti. So, someone tell me what you thought about when we're talking about Krishna is inside every atom. What does that mean? Birisi bana bu konuyla ilgili ne düşündüğünü söyleyebilir mi? Krishna'nın her atomun içinde olduğunu söylediğinizde bu ne anlama geliyor? We didn't come to any conclusion. Krishna en küçük şeyden daha küçük. Yani en küçük Krishna. That means that Krishna is smaller than the smallest thing. Okay, Krishna is smaller than the smallest thing, but what else does it mean? Evet, Krishna en küçük olandan küçük ama bu başka ne anlama geliyor? May I say something? Well, you're going to have to say something really loud. Everything is in Krishna. Okay. Now, what happens when you put those two things together? Bu iki şeyi bir araya yani koyduğunuzda ne anlama geliyor bu? Tabii. Everything presents Krishna, represents Krishna, and also manifests the qualities of Krishna. No, that's not the direction we want to go. And when you put these two things in, that Krishna is inside everything, and everything is inside Krishna. Her şey Krishna'nın içinde ve Krishna her şeyin içinde. There is nothing except for Krishna. Krishna'dan başka bir şey yok. That we already know. It's inconceivability. Inconceivability. What's inconceivable? Bu yani anlaşılmaz olan şey ne? Bunun ikisinin aynı anda olması. Yeah, you have to see. There are so many atoms.
Çok fazla atom var. Buna bakmanız gerekiyor. In this spoon, I don't know how many billions of atoms there are. Bu kaşıkta bilmem kaç milyar atom var. This is copper and tin and bronze. Bu bakır, Copper, tin, and yeah, like that. bu bakır ve çelik. Well, brass is a mixture. So anyway, this is there are many atoms here. Burada birçok atom var. Now, in every one of those atoms is what? Who? Her atomun içinde ne Krishna. var? Kim var? Krishna. What is inside of Krishna? Krishna'nın içinde ne var? Everything. Evet. Everything. Her şey. So in one atom, there's a lot of atoms. Birçok atom var. Burada da birçok. In one atom, everything is situated in one atom. Ve her şey bir atomun içinde. And there are a lot of atoms, and everything is also situated in unlimited number of atoms. Ve her şey bu sayısız atomun içinde bulunuyor. Birçok atom var. Now, how can everything be in more than one atom? Peki her şey nasıl birden fazla atomun içinde olabiliyor? Are you thinking? Bunu düşünüyor So musun? how can you have everything in more than one atom? Peki bir atomdan fazla atomun içinde nasıl her şey And olabiliyor? what happens when you have Krishna in one atom of the spoon? Peki Krishna yani bu atomların bu kaşın her bir atomunun içinde bulduğunuzda ne oluyor? What's inside the Krishna in the atom of the spoon? Peki bu kaşın, Hello, everybody. Are you awake? bu kaşın atomun içindeki Krishna'nın içindeki her I şey thought ne? we had a whole bunch of university students here. Burada bir üniversite öğrencileri olduğunu düşünüyordum. So what is inside? Nitelikleri Krishna'nın nitelikleri. Simple. The qualities are the qualities of Krishna. No. What's she saying? I just want one word. Spoon. Huh? Food? Spoon. These guys are... Yeah, there's lots of spoons as well. Birçok kaşık da var içinde bunun. Well, what makes up the spoons? Ama bu kaşıkları kaşık yapan şey ne? Atoms. Atomlar. So in every atom is Krishna, and inside Krishna there are countless atoms. And what's inside those atoms? Inside of the atoms, inside Krishna. Yani atomların, There's Krishna. atomların içindeki, yani Krishna'nın içindeki atomların içinde ne var? Krishna. You know, when we were young devotees, Biz genç adamlarken then in Japa, everybody was in the temple room. Japa sırasında herkes tapınak odasında bulunurdu. There was nowhere else you were allowed to go. Başka hiçbir yere gitmenize izin yoktu. You had to ask permission to go to the bathroom. Ve banyo gitmek için de izin istemek zorundaydınız. That's even if you were 50 years old. Ve 50 yaşında olsanız da bu geçerliydi. And if any devotee fell asleep, Ve eğer bir adam uyuyakalırsa, we had one of these, you know, what you spray water on flowers. bu yani su sıktığınız, su sıçrattığınız spreylerden vardı. So we had Bitkileri these sulamak için flowers, we kullanılan. had these water squirters. Ve biz bu su tabancalarına sahiptik. And if they fell asleep, whoever was awake, then they would squirt them in the face with water. Ve uyuyan birisi olursa uyanık olan kişilerden birisi bu Wake su them tabancasıyla onu uyandırıyordu. We used to take chanting japa very seriously. Biz japayı çok ciddiye alıyorduk. So, yeah, it's, and this is going on. In other words, how can Krishna be inside everything when he's also outside of everything? Peki Krishna her şeyin dışındayken aynı zamanda her şeyin nasıl içinde olabiliyor? So, all of this is all very inconceivable. Bunlar hepsi çok anlaşılmaz, kavranılmaz. You know, and it goes ad infinitum. Ve bu yani sonsuz bir şekilde Krishna is inside an atom. Atoms are inside of Krishna again, but it's not just him. Everything. yani atomun içinde Krishna var, Krishna'nın içinde atomlar var ve bunun içinde sadece Krishna yok, her şey var. This tree is inside this spoon. Yani o ağaç bu kaşığın içinde. And
in that tree there are many atoms. Ve o ağacın içinde de birçok atomlar var. And that tree is also inside all of those atoms. Ve o ağaç aynı zamanda o içindeki atomların da her birinin içinde. And if you try and draw a diagram of it, and then you see how complex it becomes. Yani bunun bir diyagramını çıkarmaya çalışırsanız ne kadar karmaşık olduğunu görebilirsiniz. So, andantarasta paramanu chayantarastam. What am I talking about anyway? Ben ne hakkında konuşuyordum? No, I know it's Brahma Samhita. Everything is connected. Yes, everything is connected to Krishna. Her şey Krishna ile bağlantılı. And you could say without Krishna everything falls apart. Ve Krishna olmadan her şeyin çözüleceği, dağılacağını söylüyorsun. But why can't it fall apart? Ama peki neden dağılmıyor? Why can't it fall apart? Neden? Because it's all Krishna. Çünkü hepsi Krishna. So don't take this as an impersonal way. Bunun gayri şahsiyetçi bir yaklaşım olduğunu düşünmeyin. Because although everything's in Krishna, Krishna's keeping everything together, still he's separate. Her şey Krishna'nın içinde olmasına rağmen ve o her şeyi tutan şey olmasına rağmen yine de Krishna bunlardan ayrıdır. So not only is Krishna in everything and everything is in Krishna, yani sadece Krishna her şeyin içinde değildir ve her şey Krishna'nın but içinde Krishna değildir. is not in everything, and everything isn't in him. Ama Krishna aynı zamanda her şeyin içinde de değildir ve her şey de onun içinde değildir. Nachamatstani bhutani paschame yogamaishvaram. So Krishna says, yes, despite the fact that everything is in Krishna, still Krishna as a person is separate. Evet, her şeyin Krishna'nın içinde olmasına rağmen ve bu gerçeğe rağmen Krishna yine de onlardan ayrıdır. So yes, Achinta Veda Veda Tattva. Yani Achinta Veda. So we have experience of things being one and different. Biz aynı anda bir şeylerin bir olması ve ayrı olmasının deneyimine sahibiz. But for us, that something can be one and different at the same time, that's not possible. Ama biz bir şeyin aynı anda hem bir hem de ayrı olması deneyimine alışık değiliz. I'm 73 years old. Ben 73 yaşındayım. So okay, I can be 73 years old, and next year I'll be 74 years old. Evet, ben şimdi 73 yaşındayım ve gelecek yılda 74 yaşında olabilirim. But this year I can't be 73 years old and 74 years old at the same time. Ama ben bu yıl hem 73 hem de 74 yaşında olamam ikisini birden. But Krishna is. Ama Krishna öyle. So he's not 73. Well, he does go 73 years old. Evet, o 73 yaşına geldi Krishna. But even when Krishna is 73 years old, he's 16 years old. Ama o 73 yaşındayken 16 yaşındaydı aynı zamanda da. She said, well, how does he do it? Yani nasıl yapıyor bunu? Don't ask me. Bana sormayın. In fact, even Krishna may not know how he does it. Krishna kendisi de bunu nasıl yaptığını bilmiyor olabilir. His potencies are manifesting all this. Bütün bunları onun potansiyelleri gerçekleştiriyor. Okay, so we were talking, what is this talking about? Connection, yes. Bağlantı. So this connection, oh yes, it's not linear. It's not some kind of just very simple thing. Ya bu çok düz bir şey değil. It like goes in unlimited directions, in unlimited dimensions, unlimited dimensions. Ya bu sayısız boyutları var, bunun sayısız yönlere doğru gidiyor. And then even more than that. Ya bundan daha fazlası da var. Okay. So, knower, known, knowledge and the connection. Bilen kişi, bilinen şey, bilgi ve aradaki bağlantı. What do these things, at least knower, known and knowledge, what do they cause? Bilen kişi, bilgi ve bilinen şey, bunlar neye neden oluyor? As I told you, I'm just going to get a little, not sidetracked, but I'm going to get a little more detailed into something else other than the actual principles of real knowledge. Gerçek bilginin prensiplerinin dışında biraz da başka bir konuya doğru gireceğimi, biraz daha ayrıntılandıracağımı söylemiştim. Knowledge, knower, known. What do they cause? Bilgi, bilen kişi, bilinen şey, bunlar neye neden oluyorlar? Hepsi birlikte. I am here. The glass is here. I know that it has water. Ben buradayım. GBC. Everybody, GBC ki jai. Bilen kişi bunlar hepsi neye neden oluyor? Faaliyet dedi. Yes.
Yes, they cause action. Bunlar faaliyete neden oluyor. Generally, the purpose of knowing something is that it has a consequence. Bir şey bilmenin amacı bir sonuca varmaktır. And that is that you do something. Ve bununla bir şey yapmak gerekir. And even doing nothing is something. Ve bir şey yapmamak da bir şeydir. This is not now Krishna, this is just, if you decide that you're going to do nothing, then that's an action. Bu Krishna ile ilgili değil. Yani siz bir şey yapmamaya karar verdiyseniz bu da bir faaliyet. It's a passive form of action instead of a mobile form of action. Yani bu hareketli bir faaliyet değil ama pasif bir faaliyet. It's similar to people, and that includes devotees. Yani bu benzer şekilde insanlar için de geçerli ve buna adılanlar da dahil. Making decisions in life is often very difficult. Bazen hayatta karar vermek çok zor olabiliyor. So often when we have a difficult situation, then we say, well, let's see what happens. Çoğu zaman zor bir durumun içine buluyoruz kendimizi ve bakalım neler olacak diyoruz. Which means someone else is going to make the decision for you. Bu da bir başkasının sizin için bu kararı vereceği anlamına geliyor. But that's not what life is all about. Ama yaşam bununla ilgili değil. So I can't decide. Ben karar veremem. But when you decide not to make a decision, that's a decision. Ama bir karar vermemeye karar verdiğinizde bu da bir karar oluyor. So you have decided to do something, and that is nothing. Bir şey yapmaya karar verdiniz ve burada hiçbir şey yapmamak. And that's as much a decision as doing something. Bu da bir şey yapmak kadar bir karar. Except that usually doing something is considered to be a more cultured action than doing nothing. Bir şey yapmamayla kıyaslandığında bir şey yapmak daha kültürlü bir davranış olarak kabul ediliyor. Doing nothing is like in the mode of ignorance. Bir şey yapmamak cehalet halinde. Okay. So these three things, knower, knowledge, and the known. I hope I'm repeating it enough times. Bilen kişi, bilgi ve bilinen şey, bu üçü umarım yeterince tekrar etmişimdir. They result in action. Bunlar bir faaliyete neden olurlar. So the fact that this water is here, bu suyun burada olması gerçeği. then I can drink it. That's one action. Bunu içebileceğim anlamına geliyor. Bu yapabileceğim faaliyetlerden bir tanesi. Someone falls asleep, I can just throw the water. That's another action. Birisi uyuyakalırsa ona bu suyu fırlatabilirim. Bu da yapabileceğim bir diğer faaliyet. So, and the different types of action. Ve farklı faaliyet türleri var. And these, what determines the types of action is what determines anything in the world. Ve bu farklı faaliyet, Krishna. Farklı faaliyet alanlarını belirleyen şey de dünyadaki her şeyi belirleyen şey. No. Consciousness. No. Bilinç mi? Three modes of nature. Just call out. Huh? Three modes of nature. Yeah, three modes of nature. Evet, doğanın üç hali. So everything is under the modes of material nature. Her şey maddi doğan halleri etkisi altında. So who's got Bhagavad Gita with them? Kimin yanında Bhagavad Gita var? Who doesn't have Bhagavad Gita with them? Kimin yanında yok? Okay, this is. I just want to. In English, they have this term. İngilizce'de böyle bir terim var. And this is about Christians. Ve bu Hristiyanların kullandığı bir terim. That he is a Bible-toting Christian. Toting means carrying. O İncil taşıyan bir Hristiyan anlamına geliyor. In other words, a real Christian is someone who has the Bible with him wherever he goes. Yani gerçek bir Hristiyan nereye giderse gitsin yanında İncil bulunduran kişidir. And a real devotee is someone who he's got his bead bag and he's got his Bhagavad Gita. Gerçek bir adanan da cephası yanında olan ve yanında Bhagavad Gita bulunan kişidir. So Bhagavad Gita and bead bag, those are compulsory. Yani Bhagavad Gita olması yanınızda ve yanınızda cephanızın olması zorunlu. So wherever you go, you take your Bhagavad Gita with you. Nereye giderseniz gidin Bhagavad Gita'yı yanınızda götürün. So long time ago, I memorized the whole Bhagavad Gita, the verses. Ben bir keresinde bütün Bhagavad Gita'nın kıtalarını ezberledim. And I did that in my spare time. Ve bunu boş zamanında yaptım. If someone would be driving me
to the airport, I would be memorizing verses. Eğer bir kişi beni havaalanına götürüyorsa o sırada ben kıtaları ezberliyorum. So whenever I have spare moment, I just open it up. Ne zaman vaktim olursa hemen açıp bakıyorum. So whether you have it in paper or whether you have it in your computer or telephone, it's all the same. Yani yanınızda olabilir ya da bilgisayarınızda veya telefonunuzda olabilir. And always be studying Krishna's teachings. Her zaman Krishna'nın öğretilerini çalışın. And then you'll always know what to do. O zaman her zaman ne yapacağınızı bilirsiniz. Because you will always have knowledge. Çünkü her zaman bilgiye sahip So olursunuz. knowledge will be in your hand. Bilgi her zaman elinizde olur. Okay, chapter 18, verse 18. 18. kıtada 18. bölümde 8. kıtayı okuyoruz. All together, let's say it. Hep beraber Sanskrit. söyleyelim şimdi bunu. Everyone got it? 18:18. Şimdi 18-8 okuyoruz. 18:18. Bakın 18-18 okuyoruz. 1, 2, 3. Gyanam gyayam parigyata trividha karma chodanaha. Enough. That's it. It was just that we wanted to chant. Knowledge, gyanam, gyayam, the object of knowledge, parigyata, and the knower are the three factors that motivate action. Knowledge, object of knowledge, and the knower. So these motivate action. Bilgi, bilginin nesnesi ve bilen kişi. Bunlar faaliyeti oluşturan 3 tane faktördürler. Krishna uses this term. Krishna uses this term. Knower. Krishna burada bu bilen kişi terimini kullanıyor. And I just want you to turn to, I think, chapter 13:13. 13-13'e dönmenizi istiyorum. And here Krishna talks about the knowers and knowledge. Ve burada Krishna bilen kişiden ve bilgiden bahsediyor. And we already spoke about this yesterday. This is a different verse. Krishna is describing what that is, what that knowledge is. Okay, so let's read the Sanskrit together. Here we read the whole verse. Kshetragyam chapimam vidhi. Is it 13:13 or 13:15? Siz 13-13 is gyanam yattat pravakshyanam. It's somewhere there. 13 what? Kshetragyam chapimam vidhi. Oh, no, sorry. That's a 13:3. Yes, 13:3. Okay. 13-3'ü okuyoruz. 13:3. 1, 2, 3, 4. Kshetragyam chapimam vidhi sarvashetreshu bharataha kshetram kshetragyorgyanam yattajyanam matam namaha. Okay, in your own language, you just follow what I read out aloud. Kendi dilinizde okuduğum şeyi takip edin. O scion of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies. And to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. So we spoke about ourselves, individuals, as being a knower. Biz kendimizden yani ruhtan bilen kişi olarak bahsettik. But there is another knower. Ama bir diğer bilen kişi daha var. And Krishna is the other knower. Ve Krishna da o kişi. I know what's limited to my body or my field of vision. Ben görebildiğim alandakiler ve bedenime sınırlı olan şeyleri bilebiliyorum. But Krishna knows all bodies. Ama Krishna bütün bedenleri bilebiliyor. And Krishna doesn't have a limited field of vision. Ve Krishna'nın bakış alanı da sınırlı değil. Because? Çünkü? Why? He's unlimited. Huh? He's everything. Çünkü o her şey. And he knows everything. Ve o her şeyi biliyor. So, therefore, he doesn't have any problem knowing
anything and everything. Ve o her şeyi bilmekte bir zorluk çekmiyor. So Krishna says, I know everyone and everything. Krishna diyor ki ben herkesi ve her şeyi biliyorum. And now he defines what knowledge is. Ve şimdi de bilginin ne olduğunu tanımlıyor. To understand this body, Bu bedeni anlamak and the knower in this body is called knowledge. ve bu bedendeki bilen kişiyi anlamak bilgidir. This is a summary of what Krishna will explain a little later on in the 18th. Whatever chapter. What chapter is that we're going on with all the different? I can't. Amanitvam, Madambitvam, Mahimsak, Shantirarjavam. What chapter? 13. 13. 8 to 12. Okay, so that's just a little further on down the road here. Krishna'dan sonra 13. bölümde açıklayacaklarını burada bir giriş yapıyor, özetini söylüyor. All right. So we're going to continue reading a little, going back to chapter 18. Şimdi tekrar 18. bölüme geri dönüyoruz ve burada biraz okuyacağız. We were at 18:18, so now we're at 18:19. 18'de okumuştuk, şimdi 18-19'da okuyoruz. Okay, I think that's elementary. Sanırım bu çok temel. Now, when we're talking about knowledge, there are different types of knowledge. Bilgiden bahsettiğimizde bilginin farklı türleri vardır. And here the point that Krishna makes, burada Krishna'nın vurguladığı nokta şu, or at least the conclusion that we're drawn to, ya da en azından bizim vardığımız sonuç şu, is that according to the type of knowledge you have a corresponding type of sahip olduğunuz bilgi türüne göre onunla ilişkili olan neye sahipsinizdir? action. Bir faaliyete. Knowledge results in action. Bilgi faaliyete neden olur. So you have a corresponding type of action. Yani ona uygun bir faaliyette bulunursunuz. And what are our actions called? If you put them all together, what is it called? Bütün faaliyetlerimizi bir araya getirirsek buna ne diyoruz? One word. Tek bir kelimeyle. Life. Very good. Çok iyi. You saw my notes. Sen benim notlarımı gördün. Yes. You put all our actions together, that's life. Bütün yani faaliyetlerimizi bir araya koyduğumuzda, getirdiğimizde bu yaşamdır. So according to our different types of knowledge, we're going to lead a different types of life. Ve sahip olduğumuz farklı bilgilere göre farklı bir yaşam sürdüreceğiz. And what determines what types touched upon just earlier? Daha önce bahsettiğimiz bir şeydi. Farklı bilgi türleri vardı. Bunlar ne tür bilgiler olabilir? According to different modes of material nature. Yes, according to the modes of material nature. Maddi doğan hallerine bağlı olarak. Is someone not clear about what the modes of material nature is? Maddi doğan hallerinin ne olduğuyla ilgili açık olmayan bir şey var mı? It's okay. I just want to know Yani whether we bilmeyen var need to mı? explain it. Maddi doğan hallerinin ne olduğunu bilmeyen var mı aramızda? So everyone knows what the modes of nature are. Sadece yani açıklamak için soruyorum. Bilmeyen varsa söyleyebilir. There are some. Huh? There are newcomers. Okay. Yeni gelenler var, onlar bilmiyorlar. Okay, let's just explain it very briefly. Çok temel bir şekilde açıklayalım. That what do we call this world around us? Biz etrafımızdaki dünyaya ne diyoruz? Material world. The question isn't so good, but anyway, just give me some answers. Bana biraz cevap verin. Ne diyoruz etrafımızda dünyaya? Not quite. Go ahead. Some more. Biraz daha cevap verebilirsiniz. Huh? Çevre. Environment. What's another word for environment? Atmosfer. Nature. Biz ona doğa diyoruz. So, whose nature? Kimin doğası? Is there someone else in here besides him? Okay, it's Krishna's nature. Bu Krishna'nın doğası. So,
what kind of nature is it? What's it called? One word. Ve buna nasıl bir dua diyoruz? Material. What's another word? Maddi diyoruz ve diğerine Inferior. 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 Another word. Başka bir kelime kullanmak istersek conditioned. Well, it's not conditioned. Yani bu koşullu değil aslında. Illusory. Another word. Yani yanıltıcı. Temporary. No. Well, now, what another word? Başka bir kelime. Exterior. External nature. External. Yes. It's also Krishna's external nature. Krishna dışsal enerjisi. And then Krishna has an internal nature. Ve onun bir de içsel olan bir doğası The var. external nature is temporary, internal nature is eternal. Dışsal doğası onun geçici ve içsel olan doğası ise ebedi. So this nature influences us, Bu doğa bizi etkiliyor. right? Değil mi? So how does it influence us? Peki bizi nasıl etkiliyor? And now I don't want to get into details like the wind is blowing and it's cold or it's warm or so on. Yani rüzgar esince bu soğuk oluyor, sıcak oluyor, bizi böyle etkiliyor. Bu ayrıntılara girmek istemiyorum. But there are three influences by which nature controls everything and everyone. Herkesi ve her şeyi bu maddi doğanın etkilediği ve kontrol ettiği 3 tane temel etkisi var. One is called goodness. Bunlardan birisine erdem deniyor, iyilik. Another is passion. Diğeri ihtiras. And the other is ignorance. Ve üçüncüsü de cehalet. So goodness means that type of control which is based on knowledge. Ve iyilik ya da erdem dediğimizde bilgiye dayanan bir kontrol. And which ultimately is liberating. Ve nihayetinde de özgürleştiren bir şey. And passion is a desire for enjoyment and for enjoying the results of the fruits of our action. Faaliyetlerimizin meyvelerinden zevk almak ise ihtiras hali oluyor. And ignorance is things that make no sense, have no purpose, have no direction. Cehalet ise hiçbir anlamı olmayan, hiçbir yönü olmayan şeyler anlamına geliyor. So these are the three modes of nature. Ve bunlar maddi doğanın 3 hali. Mode means it means the ropes or the circumstances of nature. Mod dediğimiz şey aslında bu doğanın yarattığı koşullar ya da ipler. And because everything is in nature, çünkü her şey doğanın içinde bulunduğu için, therefore everything is influenced by these three modes. O yüzden her şey bu 3 tane halin etkisi altında kalıyor. Okay. I will read English, and to yourself you're reading starting 89, verse 89. Ben İngilizcesini okuyacağım, siz de kendi dilinizde Türkçesini okuyabilirsiniz. Now, Krishna is talking about, according to the three modes of material nature, there are three kinds of knowledge, action, and performer of action. Now hear of them from me. So, Krishna is saying the modes of nature influence knowledge, it influences how you act, and it influences you. Krishna burada diyor ki maddi doğanın halleri bilgiyi etkiliyor, yaptığınız faaliyeti etkiliyor ve sizi etkiliyor. We won't get into so much detail into all of these three things, but let's hear about the three kinds of knowledge. Bu 3 şeyin içine girmeyeceğiz daha ayrıntılı bir şekilde ama şimdi bu 3 şey hakkında duyalım. That knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. So goodness means that knowledge in goodness means that I know that although all of you all look different, within everybody is an identical spiritual spark. They're individuals, but the same spiritual spark, the same dimension. Here some of you are bigger and smaller and wider and thinner and so on.
So the soul is all the same. It's of the same substance, and it's identical except for the individuality that we all have. Ve bilgi halindeki, aslında erdem halindeki bilgi şu anlama geliyor. Yani ben hepiniz farklı şekilde görünüyor olmanıza rağmen biriniz küçük, biriniz büyük, biriniz ince, biriniz daha belki kilolu ya da şişman. Hepinizin içinde aynı kıvılcımın olduğunu ve aynı ruhun bulunduğunu biliyorum. Now, knowledge in the mode of goodness obviously means more than that. Ve tabii ki erdem halindeki bilgi bundan daha fazlası anlamına geliyor. Krishna is just giving something which summarizes everything. Krishna burada her şeyi özetleyen bir şey söylüyor. So your body, the grass, the tree, the birds, the horses, the dogs, different bodies, same type of soul. Sen, buradaki bulunan ot, ağaç, köpekler ya da atlar hepsi farklı bir bedene sahipler ama aynı ruha sahipler. Next one. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity you should understand to be in the mode of passion. So knowledge where I think that because everybody looks different, therefore everyone is different. İhtiras halindeki bilgi ise herkes farklı göründüğü için herkesin farklı olduğunu düşünmek anlamına geliyor. We're all different beings. Hepimizin farklı canlı varlıklar olduğunu We don't düşünüyoruz. see the spiritual nature, we just see the external. Spiritüel doğasını görmüyoruz insanların ama oradaki canlıların ama oradaki maddi doğayı görüyoruz. And this will be important in our actually understanding this knower, knowable and knowledge. Bu da bizim anlayışımız için önemli. Bilen kişi, bilinen şey ve bilgiyle ilgili olan. So next one. And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be in the mode of darkness. So here we're simply talking about work, comfortable life, not even thinking about who and what things around us are. We're just obsessed with ourselves. Burada da işten bahsediyoruz ve tek bir işe bağlı olmaktan ve etrafımızda ne olup bittiğini farkında olmadan bir şeye çok fazla bağlanmış olmaktan bahsediyoruz. So in short, knowledge and goodness means knowledge of the soul. Erdem halindeki bilgi, ruhun bilgisi demek. That knowledge by which Prabhupada in the purport says produces many different types of theories based on mundane logic and speculation. Ve dünyevi mantığa dayanarak ve spekülasyona dayanarak birçok teoriler ortaya koyan bu bilgi türü ise açıklamasıyla Prabhupada böyle diyor. Science, all the different, I'm not talking now just of mechanistic science, but all the different sciences, the soft sciences as well. Ben sadece mekanik bilimlerden bahsetmiyorum bilim derken burada. Daha or arts. Yani daha düşünsel bilimlerden de bahsediyoruz yani sanat gibi. So that is knowledge in the mode of passion. Bu da itiraz halindeki bilgi. And knowledge that's only about I have to take care of number one. Ve yani buradaki bilgide ben kendimle ilgilenmeliyim. Keeping my body comfortable. Yani kendimi rahatlatmalıyım. That's knowledge in the mode of ignorance. Bu da cehalet halindeki bilgi oluyor. So different types of knowledge. Farklı türdeki bilgilerden bahsediyoruz. And the different types of knowledge result in different action. Different actions. Ve farklı türdeki bilgilerde neye neden oluyor? Farklı faaliyetlere. Okay, let's just continue a little further. Şimdi biraz daha ilerleyelim. In chapter 18, that action which is, are we there? That action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruit or results, is said to be in the mode of goodness. So, passion was attachment, and goodness is duty. İhtiras bağlılığa neden oluyordu. Erdem ise görevlerin gerçekleştirilmesi. And Krishna used the word regulated. In other words, it's very organized and structured.
Krishna burada düzenlenmiş kelimesini kullanıyor. Bu da çok yapısal olan ve sistematik anlamına geliyor. So, leading a systematic life. Yani sistematik bir yaşam sürdürmek. So, regulated and which is performed without attachment, without love or hatred. Raga dvesha vimuktastu. In other words, I don't do something because I like it. I don't do something because I dislike it. I just do it because I should do it. Yani bu düzenlenmiş derken aslında burada herhangi bir bağlılık olmamasından bahsediyoruz. Ne sevdiğimiz için bir şey yapıyoruz ne de nefret ettiğimiz için bir şeyden kaçınıyoruz. Yani bir şey yapıyorum çünkü onu seviyorum ya da bir şey yapıyorum çünkü ondan hoşlanmıyorum demiyoruz. Sadece bunu görevimiz olduğu için yapıyoruz. But action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and enacted from a sense of false ego is called action in the mode of passion. So, it sounds familiar. Great effort. Bu çok tanıdık geliyor. Çok fazla çaba harcandığında. Don't we always say, boy, life is so difficult, there's so much to do. Hep bunu söylemiyor musun? Hayat çok zor ve yapacak çok şey var diyor. Life is so complicated. Hayat çok karmaşık. I'm working so much. Çok fazla çalışıyorum. So Krishna says, action performed with great effort. Krishna burada çok fazla çaba sarf edilerek yapılan işten bahsediyor. Why? Neden? Because I have so many desires. Çünkü çok fazla arzuya sahibim. And I'm trying to fulfill all these desires. Ve tüm bu arzuları gerçekleştirmeye çalışıyorum. So, if you have desires, then don't complain about a complex life. Eğer arzularınız varsa karmaşık bir hayatınız olduğundan şikayet etmeyin. If you want a simple life, then Eğer basit bir yaşam istiyorsanız give up chasing after your desires. arzularınızın peşinden gitmeyi bırakın. So this becomes one of the main themes of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita'nın temel konularından bir tanesi bu. And the last one. Ve sonuncusu. That action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others is said to be in the mode of ignorance. Tell a person, you're smoking cigarettes, you're going to get cancer. Bir kişiye sigara içiyorsun, sen kanser olacaksın dediğimizde, you're going to die. Öleceksin dediğimizde. I don't care, I'm not afraid of death. O da size diyor ki ben ölümden korkmuyorum, umurumda değil. It's a mode of ignorance. Bu cehalet hali. So people who are complete illusion, they don't care for anyone or anything. Tamamıyla bir yanılsama içinde olan kişiler ne kimseyle ilgileniyorlar ne And de they don't herhangi bir care şeyle. what misery they cause to others. Ve diğerlerine nasıl bir ızdırap verdiklerini de So umursamıyorlar. this is action in the mode of ignorance. Bu da yani cehalet halinde yapılan bir The reason I faaliyet. wanted to go over this because it becomes very clear that the worker or the knower, understanding and determination. That's what we're going further. Is because knowledge, the type of knowledge that you have leads to a different type of action. Bunun üzerinden tekrar geçmek istedim çünkü farklı bilgi türlerine sahip olduğumuzda bu farklı faaliyetlere neden oluyor. And a different type of action leads to a different type of Ve farklı faaliyetlere sahip olduğumuzda bu da farklı bir neye neden oluyor? lifestyle. Lifestyle. We have a different lifestyle. Yani farklı bir yaşam tarzına neden So oluyor. based on your knowledge, you will live in a different way. Yani bilginize bağlı olarak farklı bir şekilde yaşayacaksınız. And that's really very important. That's why we're here. Ve bu çok önemli. Biz bunun için buradayız. That's why we're reading Bhagavad Gita and why we want to mold our life around the knowledge of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita'yı bu yüzden okuyoruz ve o yüzden yaşamımızı Bhagavad Gita'nın etrafında örmeye çalışıyoruz. Not to continue the same life that we had, but to actually change our life. Daha önce sahip olduğumuz yaşamı sürdürmek istemiyoruz. Yaşamımızı değiştirmek istiyoruz. And it becomes a life of, one word, bu da ne yaşamı haline gelecek? somebody, a life of in goodness. İyilik halinde. Yes, it's a life of goodness. There's a lot to know about the what are the different things that actually invoke goodness. Bu erdem halinde ortaya çıkan farklı şeyler neler? Krishna describes 10 factors later in the Bhagavatam. Bhagavatam'da daha sonra Krishna 10 tane faktörden bahsedecek. Anyway, but the important thing is that if your knowledge is in goodness, then your life will be in goodness. And if your life is in goodness,
then your whole vision, everything has one particular path, and that is going back to Krishna. Eğer bilginiz erdem halinde olursa yaşamınız erdem halinde olacaktır. O zaman bütün yaptığınız faaliyetlerin tek bir amacı olacaktır. Krishna'ya geri dönmek. Why? Neden? Because you see that everything actually is, that this is not a glass. Çünkü her şeyin Krishna olduğunu anlıyorsunuz. This Bu is, bir cam bardak değil. what is it? Bu ne? It's Krishna. More Krishna. Specifically, it is Daha da yani spesifik bir şekilde söyleyecek olursak o ne? more specifically than Krishna, it is Krishna's energy. Krishna'dan çok Krishna'nın enerjisi o. So, Krishna and Krishna's energy are non-different. Krishna ve Krishna enerjileri birbirinden farksızlar. There's the sun and the sunshine. Burada güneş var ve güneşin They're the same. enerjisi var. Güneş ışığı var. Onlar aynılar. But they're different. Ama onlar aynı zamanda farklılar. So that ultimately we don't just see a glass, but actually we see this is Krishna's energy. Biz bunu bir cam olarak değil, Krishna'nın enerjisi olarak görüyoruz nihayetinde. And when you see Krishna's energy everywhere, Ve Krishna'nın enerjisini her yerde görmeye başladığımızda then what happens? o zaman ne oluyor? Krishna conscious. Connection. What's that called? Peki buna ne deniyor? Krishna consciousness. Krishna consciousness. Yes, then you're Krishna conscious. O zaman Krishna bilinçli oluyorsunuz. When you see a tree, then, you know, you're thinking of trees. Siz hani bir ağaç gördüğünüzde ağaçları düşünüyorsunuz. But when you think the tree is Krishna's energy, then you're thinking of Krishna. Ama ağacı gördüğünüzde bunun Krishna'nın enerjisi olduğunu düşünüyorsanız o zaman Krishna'yı düşünmüş oluyorsunuz. So, 10th chapter, this is what Krishna talks about. 10. kantoda Krishna bundan bahsediyor. Yadyad vibhutimat sattvam srimat urjitva eva. Everything is just my potency energy. Yani 10. bölümde her şey benim potansiyelim, benim enerjim diyor. So, you know, when you see a tree, then I don't know, you can sit here when everybody's gone in and eat a bar of chocolate Yani siz ağacı gördüğünüzde herkes or ice cream. herkes buradan gittiğinde bir çikolata yiyebilirsiniz veya dondurma yiyebilirsiniz. But when you think, oh no, that's Krishna and Krishna's energy, Ama siz ve bu Krishna ve bu Krishna enerji and diye düşünürseniz, he's seeing what I'm doing, o ne yaptığımı görüyor diye düşünürseniz, so then you give the chocolate to the dog. o zaman çikolatayı köpeğe verebilirsiniz. So different type of action Farklı faaliyetler neden oluyor. based on my knowledge of how I'm relating to something. Bir şeyle nasıl bağlantı kurduğuma bağlı olarak bu değişiyor. Now Krishna goes on to describe three other things. Ve Krishna devam ediyor. 3 tane daha şeyden He bahsediyor. talks about the type of worker. Çalışan kişilerden bahsediyor. In other words, what's the difference between a worker and a knower? Yani çalışan kişiyle bilen kişi arasındaki fark ne? One has in action, is in action. Yeah, the person who's actually doing an action. So I'm a knower as long as I know that the glass is here, but I'm a worker once I do something with the glass. Ben bu camın burada olduğunu bildiğimde bilen kişi oluyorum ama bir şey yapmaya başladığımda çalışan kişi olmuş oluyorum. So the type of action that we perform, Yani bizim sergilediğimiz faaliyet türü type of understanding, ve and the type of determination. anlayış ve kararlılık. So you're inclined to do some action. Biz belli bir faaliyette bulunmaya meyilli oluyoruz. An action that you do is more or less synonymous with the worker that you are. Ve yaptığınız faaliyette nasıl bir çalışansanız onunla ilişkili oluyor. What is understanding in this whole picture? I don't know whether this is getting a little complex here. Bu resimde anlamamız gereken şey ne? Belki bu biraz What has karmaşık hale geldi. understanding got to do with knowledge? Anlayışın bilgiyle ne alakası var? It's a realization. Understanding is a realization that Well, let's not use this word realization Bu because kelimeyi it's kullanmayalım sort of a farkındalık diye. spiritual world. Anlayışla bilginin ne ilgisi var dedik. What's understanding? Anlamak ne? Application
possible to apply the knowledge? What kind of application? Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz? I know that there is a glass here. Ben burada bir cam olduğunu biliyorum. Bir cam bardak olduğunu. But now that I know it, how do I apply that knowledge intellectually? How do I understand that knowledge? Peki entelektüel olarak ben bu bilgiyi nasıl anlıyorum? So understanding means that how you interpret knowledge that you gather. Anlayış demek aslında sahip olduğunuz bilgiyi nasıl yorumladığınız, topladığınız bilgiyi nasıl yorumladığınız anlamına You know, geliyor. if I happen to have double vision, Eğer benim ikili bir yani bakış açım varsa, then my eyes interpret it that there's not one glass here, there's two glasses. o zaman ben çift görüyorsam, o zaman burada iki tane bardak olduğunu düşüneceğim, So, bir tane değil. I have one knowledge that there's glass here, but actually it looks like it's two. Aslında bir cam bardak var ama ben iki tane olduğunu düşünüyorum. Or I can understand, I can have a different type of understanding as to how to actually relate to that knowledge. Ve bu bilgiyle nasıl bir ilişki kuracağıma dair farklı bir anlayışa sahip olabilirim. And what's determination? Ve kararlılık ne? Simple thing, huh? What to do with this astrology? No, just in terms of these things, knowledge, action, etc. What's determination? Bilgi ve faaliyeti düşündüğümüzde kararlılık ne anlama geliyor? Knowing what to do. No, Ne yapacağını, determination is not knowing ne what to do. yapacağını bilmek değil. Decide to do something. Huh? Decide to do something. Determination. Not decides. Determination is sort of the your determination. How determined are you to perform the action that you know should be done? Yani yapılması gerektiğini bildiğiniz faaliyeti yapma konusunda ne kadar kararlısınız? In other words, the resolution, sticking with something, Yani bir şeye ne kadar bağlanabiliyorsunuz? is Ne kadar what o şeye devam? determination is. In regards to the action, is how you maintain doing a certain type of action. Belli bir faaliyeti yapmaya ne kadar süre devam edebiliyorsunuz? Nasıl devam So edebiliyorsunuz? maybe, Kararlılık yes, bu. maybe my knowledge tells me that I should, drink this. Belki benim bilgim bana bunu içmem No, gerektiğini söylüyor. that's not a good example. My knowledge gives me a determination, gives me information for a certain action. Diyelim ki benim bilgim bana belli bir faaliyetle ilgili bilgi verdi. Do I stick with that action, Peki ben o faaliyetle bağlı kalıyor regardless of muyum? what happens? Ne olursa olsun. Or do I give up that action when it becomes difficult? Ya da zorlaştığı zaman ben bu faaliyeti yapmayı bırakıyor muyum? So this is determination, how you stick to a particular activity. Belli bir faaliyete ne kadar süre bağlı kalıyoruz? Bu So kararlılık. These are important because they contribute to how we live. They contribute to our lifestyle. Bunlar önemli çünkü bunlar bizim yaşam tarzımızı belirliyor. So, I get a certain knowledge. Ben belli bir bilgiye sahibim. I don't know. You're supposed to pay your taxes. Vergi ödemeniz gerekiyor. So understanding is, or someone's understanding is, okay, I will pay my taxes. Bir kişi şöyle düşünebilir. Tamam, ben vergilerimi ödeyeceğim. Another person goes to a very expensive accountant and he says, listen, tell me how to figure out to pay as little taxes as possible. Bir diğer kişi de çok pahalı bir muhasebeciye gidip bana ne kadar nasıl en az şekilde vergi ödeyeceğimi bul diyebilir. And someone else just cheats the government by not declaring his taxes at all. Bir kişi de vergilendirilen şeyleri hiç belirtmeden hükümeti aldatabilir. So you have one knowledge that there are taxes to be paid, and then your understanding is, how is it that you're going to apply these things? Yani vergi ödemek gerektiğini biliyorsunuz ama anlayışınıza bağlı olarak faaliyetiniz değişebiliyor. It certainly depends on how you live. Bu kesinlikle nasıl yaşadığınıza bağlı. One way, you can be not as rich as you want to be, but at least you live a peaceful life. Belki istediğiniz kadar zengin olamayabilirsiniz ama huzurlu bir hayat sürdürüyor olabilirsiniz. And the other one is you're in jail Ama diğer türlü hapse and you düşebilirsiniz. live your life there.
ve yaşamınızı orada sürdürürsünüz. It all depends on how you apply the knowledge that has been given. Size verilen bilgiyi nasıl uyguladığınıza bağlıdır bu. So here we looking at different elements of knowledge and how we live. Bilginin farklı unsurlarına ve nasıl yaşadığımıza bakıyoruz burada. Because that then really determines the type of life that we choose for ourselves. Ve çünkü bu bizim kendimiz için nasıl bir yaşam tarzı seçeceğimizi belirliyor. Okay, now I want to go back to yesterday morning. Ben dün sabaha dönmek istiyorum. And we're talking about the knower, the known, and knowledge. Biz bilen kişiden, bilinenden ve bilgiden bahsediyoruz. Everything is based on what? Her şey neye dayanıyor? Our whole perception of things is based on one primary factor. Bizim bütün her şey algılayış şeklimiz bir tane temel faktöre bu dayanıyor. We started with that yesterday. Biz dün bununla başlamıştık. It depends on who we think we are. Exactly. Bu bizim kim olduğumuzu düşünmemize bağlı. Who do you think you are? Sen kim olduğunu düşünüyorsun. So it's a matter of who you think you are. Kim olduğunu düşünüyorsun. Buna bağlı. So when your spirit soul, when you think your spirit soul, you're going to, everything falls into line behind that. Eğer ruh canı olduğunu düşünüyorsan her şey bunu takip edecektir. And when you think that you're this body, then everything falls into line after that. Ve eğer beden olduğunu düşünüyorsan, bu beden olduğunu düşünüyorsan yine her şey buna göre gerçekleşecektir. Now what's our situation? Bizim durumumuz ne? Our situation is that we have this knowledge that we're not this body, Biz bu beden olmadığımız bilgisine sahibiz. and yet we're still struggling to act like spirit soul. Ama yine de ruh canlılar gibi hareket etme konusunda zorlanıyoruz, mücadele ediyoruz. And we want to get to this stage of what it means to actually live like a soul. Ve bir ruh can gibi yaşamak ne demek? Bu seviyeye ulaşmaya çalışıyoruz. I don't mean in the spiritual world, I just mean how to live in a way that our spiritual nature is not encumbered or not obstructed. Yani spiritüel dünyada demek istemiyorum. Bu dünyada yaşarken bizim ruhumuz daralmadan bunu nasıl yapabileceğimizden bahsediyorum. So this whole vision or self-conception is extremely important. Bizim bütün bu vizyonumuz, yani kendimize dair fikrimiz çok önemli. If I think that I am this body, that means I think I am made up of what? Eğer ben bu beden olduğumu düşünüyorsam ben nelerden oluştuğumu düşünüyorum. Material. Just one word. Material. Huh? Well, what are atoms? Atomlar ne? Matter. Yeah. We are made up of matter. Biz maddeden oluşuyoruz. Now when that is the knower thinks that he is made up of matter, Eğer bir bilen kişi maddeden oluştuğunu düşünüyorsa, then that colors his knowledge. bu onun bilgisini örtecektir. And Krishna had pointed out in both the mode of passion and mode of ignorance, then you have a material knowledge. Ve Krishna bundan bahsediyor. Yani hem itiraz halindeyken hem de cehalet halindeyken maddi bir bilgiye sahip oluyoruz. And which means that I relate to everything in terms of matter. Bu da her şeyle madde üzerine ilişki kurduğum anlamına geliyor. And I'm interested in material things. Ve maddi şeylere ben ilgi duyuyorum. And I'm interested in material knowledge. Ve maddi bilgiye ilgi duyuyorum. History, geography, chemistry, physics, mathematics, it's endless. Tarih, coğrafya, kimya, fizik, matematik, bunun sonu yok. Material knowledge, which is based on my conception that I'm matter. Yani bu benim madde olduğum fikrine dayanan maddi bilgi.
So, for instance, Prabhupada, when it came to education, Prabhupada would always say, you just need a little knowledge. Şila Prabhupada eğitim konusunda sadece çok az bilgiye sahip olduğunu söylüyor. Just what it takes to live. Sadece yaşamak için gerekli olan kadar. What it takes to feed yourself and so on. Kendinizi yani doyurmaya yetecek kadar olan. But because we think that we're matter, and therefore the knowledge that we have is of unlimited different types of material things. Ama biz madde olduğumuzu düşündüğümüz için maddi şeylerle ilgili sayısız, sınırsız bilgiye sahibiz. And the end result is that we perform so many different types of material actions. Yani birçok farklı maddi faaliyette bulunuyoruz bunun sonucunda. In other words, life becomes very, very complex. Bu da bir diğer deyişle yaşamı çok karmaşık bir hale geldi. And we go further and further into the realm of matter. Ve biz gittikçe bu maddi aleme daha çok dalıyoruz. Which is the realm of? Bu da neyin alemi? Miseries. Huh? Miseries. No, realm of? Bu da neyin? Huh? Illusion derdi. Ignorance. Ignorance. Cehaletin alemi. It's all ignorant. Everything is all ignorant. You may say it's all ignorant. Her şey cahil bir durumda bulunuyor. Bunun siz yapay zeka olduğunu söyleyebilirsiniz ama yine de cehalet halinde. So this constantly going into the realm of ignorance and exploring it is what our whole civilization, our culture is all about. Tüm medeniyetimiz ve tüm kültürümüz bu cehalet halindeki maddi şeyi gittikçe daha fazla araştırmaya yönelmiş. So this is today's knowledge. Bugünün bilgisi de bu. Today's knowledge is knowing more and more. Well, it's not nothing because ignorance is not nothing, but it's practically nothing. Yani bugünün bilgisi aslında hiçbir şey. Yani bu tabii ki hiç değil. Çünkü madde hiçbir şey değil. Cehalet hiçbir şey değil. We're always being told that the experts say this and the experts say that. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Uzmanlar şöyle diyor, uzmanlar böyle diyor. And sometimes I think next time I hear this word expert, I'm going to kill the person who says expert. Bir kere daha uzmanlar böyle diyor diyen birisini görsem onu öldüreceğimi düşünüyorum. What does it mean, expert? Yani uzman ne demek? It means expert in bringing me into ignorance. Yani uzman demek beni cehalete götüren kişi demek. Expert in ignorance. Yani cehalette uzman. That's a real expert. Bu gerçek bir uzman. You know, it's like saying, I don't know, Al Capone was an expert in killing people. Al Capone yani Who cares? I don't know if you know who Al Capone is. Al Capone insanları öldürme konusunda uzmandı demek gibi bir Anyway, şey bu. he was Italian. Neyse, kim olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama İtalyandı. So this is sort of the realm of matter, and what is this conception that I am matter called? Bu maddi alem ve ben bu maddeyim diye düşünme kavramı nedir? Two words. False ego. False ego. İki tane kelime. Sahte ego. So a conception of the self is called ego. Ve yani benliğe dair bir kavram ego demek. And when you identify with that which you are not, that is false ego. Ve olmadığınız bir şeyle kendinizi özdeşleştirdiğinizde bu da sahte ego oluyor. So, and what is reinforcing the fact that you are this body called? Reinforcing your false ego. What is it called? Peki bu sahte One word. Sahte egoyu güçlendiren şeye ne deniyor? Maya? No. As relates to the world we live in. Yani bu dünyadaki şeyle ilgili olarak bu reinforcing that you are this body. Bu beden olduğunuzu düşündürten şey ne? Building up, constructing your false ego, your false conception of yourself. Ve kendinize dair böyle bir sahte ego geliştirmenize neden olan şey ne? That is called education. Buna eğitim deniyor. And another word for it is called brainwashing. Ve bir diğer kelime de bunun için kullanılabilecek olan beyin yıkama. This is what education is all about. It's about brainwashing
and convincing you, because brainwashing is convincing you that you're what you are not. Çünkü hani eğitim bu, eğitim aslında bir tür beyin yıkımı. Çünkü size olmadığınız bir şey olduğunuza ikna ediyor. Convincing you that you're something else other than what you are not. Yani sizin olmadığınız bir şey olduğunda size ikna ediyor. Therefore, although in the world today, scientists and experts are considered to be like the demigods of the world, Bu dünyada yaşadığımız dünyada bilim adamları ve uzmanlar bu dünyanın yarı tanrıları gibi kabul edilseler de from the perspective of Krishna consciousness, they are the demons. Krishna bilinci açısından onlar iblisler. They are the Rakshasas and the Ravanas and the Hiranyakashipus. Onlar Rakşasalar, Yavanalar ve Hiranyakashipular. Because they are the instruments of material energy to brainwash us into a lifestyle that's completely self-destructive. Çünkü bunlar tamamıyla bizim yıkımımıza neden olacak bir yaşam tarzına bizi zorlayan aslında maddi yaşamın unsurları. Isn't it self-destructive? Bu yani yıkıcı değil mi? You have to drink water out of a bottle. Siz bir yani şişeden su The içmek air is zorundasınız. contaminated. Hava kirlenmiş The durumda. Greenland and North Pole is melting. Ve Kuzey Kutbu'ndaki Grönland There's no water somewhere. eriyor. Pakistan, 1/3 of a country underwater. It's inconceivable. Yani bir ülkenin 1/3 su altında ve o ülkede susuzluk çekiliyor. Bu Could you anlaşılmaz imagine bir şey. 1/3 of Pakistan underwater? Yani Pakistan 1/3 Excuse me, 1/3 of Turkey underwater. yani Türkiye'nin 1/3'inin sular altında kaldığını düşünebiliyor musunuz? And in Europe, the River Rhine is drying up. Ve Ren Nehri de kuruyor Avrupa'da. There are multiple rivers. In Italy, the River Po is drying up. Ve birçok farklı nehir var bunun gibi. İtalya'da da Pol Nehri And kuruyor. there are so many other places where you have phenomenal drought. Ve başka yerlerde de çok büyük bir kuraklık yaşanıyor. You know, they're starting to regulate water now. Your gas is cut off. Gazı kesmeye başladılar. My point is that it's self-destructive. Yani benim söylemek istediğim nokta We're yıkıcı destroying olması. ourselves. And, you know, we have atom bombs Kendimizi yok ediyoruz. Atom bombalarımız var. that can destroy humanity many, many times over. Yani birçok kereler insanlığı yok edecek güce sahip bu bombalar. That's an example of what ignorance is. Cehaletin ne olduğuna dair bir örnek bu. It's not enough if I kill you once. Yani bu yeterli değil seni bir kere öldürmem. I have to be able to kill you 100 times. Seni 100 kere öldürebiliyor olmam lazım. Why? Neden? There's no answer. Bunun bir cevabı yok. It's just senseless. Bunun hiçbir anlamı yok. So, but then there's another type of vision. Ama bir de diğer bir vizyon And var. that other vision is when you know that you are spirit soul. O da sizin ruhcan olduğunuzu bildiğinizde sahip olduğunuz vizyon. When you know that you are spirit soul, this is the enlightened vision. Ruhcan olduğunuzu bildiğinizde bu aydınlanmış bir versiyon oluyor. And if I'm spirit soul, well, then the logical thing is everybody else is spirit soul. Ve eğer ben ruhcansam bunun mantıki sonucu herkesin ruhcan olması. Although some people may think I'm the only spirit soul. Şimdi bazıları sadece kendilerinin ruhcan olduğunu düşünüyor And olabilirler. everyone else is just the construct of my imagination in order to entertain me. Ve diğer herkes de beni eğlendirmek için benim zihnimin yarattığı şeyler. So, philosophy like that. Bunun gibi bir felsefe de olabilir. So, and therefore, knowledge is no longer delving into ignorance, Bilgi bu şekilde artık cehalete saplanmış durumda olmuyor. but it means researching into the spiritual. O zaman spiritüel olanı aramaya başlıyor, araştırmaya. And that's called self-realization. Ve buna da benlik idraki deniyor. And that's real knowledge. Bu da gerçek bilgi. And I'm just cutting it short because we're at our time. Şimdi biraz kısa keseceğim çünkü zaman azalıyor. And also because it's gotten cool. Ve biraz da serinlemeye başladı. So that's real knowledge, and that's what this Krishna consciousness is about. Gerçek bilgi bu ve Krishna bilinci de bununla ilgili. At the last minute, Son anda, before you're all about to die, yani hepiniz ölmeden önce the Krishna consciousness movement is giving you an opportunity to actually live life.
Krishna birinci hareketi size gerçek bir yaşam yaşamanız için bir şans veriyor. To live like human beings are meant to live. İnsanların yaşaması gerektiği gibi bir hayat yaşamak. Because the tree, the dog, the horses, the grass, the difference between all of those and us Çünkü ağaç, köpek, at ve çim ve bizim aramızdaki fark is we have the ability to understand, to comprehend. bizim anlama şansımızın, kavrama şansımızın olması. We think. Biz düşünüyoruz. And our thinking has been given to us to think about who we are and why we're suffering. Ve bize bu düşünme şansı kim olduğumuzu ve neden acı çektiğimizi düşünmemiz için verildi. And how to bring an end to our suffering. Ve bu acımıza nasıl son verebileceğimizi anlamak için. So, but it depends on the ego has to be our true ego, which is that we are spirit soul. Ama bu gerçek bir egoya sahip olduğumuzu ve ruhcan olduğumuzu anladığımızın mümkün. And that's why I said this is the first thing people should be taught in school. Bu da o yüzden okulda insanlara öğretilmesi gereken ilk şey. Because it is the basis of what? Çünkü bu neyin temelini oluşturuyor? It's the basis of the life that they're going to live. Çünkü onların yaşayacakları yaşamın temelini oluşturacak. If you think you're matter, you're going to go this direction. Eğer madde olduğunuzu düşünürseniz bu tarafa doğru gideceksiniz. And spirit, you're going to go in that direction. Eğer ruhcan olduğunuzu düşünürseniz bu tarafa doğru. And when you're systematically robbed, we live in a secular world. Secular world means that I'm denying you the ability to be educated in spiritual science. Bir laik bir dünyada yaşıyoruz ve spiritüel bilim konusunda eğitilme şansımızı bizden alıyor bu. Bizi soyuyor devamlı. I'm not talking about religion. Ben bir dinden bahsetmiyorum. We're talking about real spiritual science. Ben gerçek spiritüel bilimden bahsediyorum. So this is what secular world is all about. Laik dünyada bu anlama geliyor. Okay, well, you go to church, etc. Siz kiliseye gidiyorsunuz But vesaire. Religion has nothing to do with education, with work, with politics, with anything else. Religion and God has got nothing to do with life. It's your own personal affair. Ama dinin eğitimle, işinizle, yaşamınızla, politikayla hiçbir alakası yok. Din tamamıyla ayrı bir şey ve siz ayrı bir yaşam yaşıyorsunuz. And this is what later in chapter 16 Krishna will call the demoniac way of life. Ve 16. bölümde Krishna'nın daha sonra iblisvari yaşam dediği şey de bu. Asatyam apatishtam te jagadahura nishparam aparaspara sambhutam kimannat kamahoitikam. So this is what demon life means, the life of a demon or demoniac life. İblisvari bir yaşam, yani bir iblisin yaşamı böyle aslında. People are good, but they are misled. İnsanlar iyiler ama kötü şekilde yönlendiriliyor. So Krishna consciousness means giving a chance to actually live a good life, live a life that has value. Krishna bilinci ise iyi bir yaşam, yani bir değere sahip bir yaşam yaşama şansı veriyor. And that, how do we do that? Well, we'll continue that on Sunday. Peki bunu nasıl yapacağız? Pazar günü buna devam edeceğiz. And then we will start talking about the 19 elements of knowledge. Sonra biz bilginin 19 tane unsurundan bahsedeceğiz. Or the 19 aspects of practice that actually constitute the spiritual knowledge that actually leads us towards Krishna. Bizi Krishna'ya götürecek olan spiritüel bilgiyi oluşturacak olan 19 tane pratikten bahsediyor olacağız. Leads us from darkness into light. Bizi yani karanlıktan ışığa doğru çıkaracak olan şey. That phrase leads us from ignorance to real knowledge. Bizi cehaletten gerçek bilgiye çıkaracak olan. So, Hare Krishna. Yani Hare Krishna. You can see that there's so much in the Bhagavad Gita. Görüyorsunuz ki Bhagavad Gita'da çok And fazla that's şey why var. it's not enough to read it. Bunun için bunu okumak tek başına yeterli değil. You have to study it, and the best thing is to also study it under the guidance of other devotees. En iyisi bunu çalışmak gerekiyor ve en iyisi de bunu diğer adananların rehberliğinde yapmak.
Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Şivaram Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna.